BTC Haber TV'den selamlar. Bu hafta sizlere Merkez Bankası dijital para birimleri yani CBDC'lerin ne olduğunu anlatacağız. Ülkelerin Merkez Bankası dijital para birimi vizyonunu ele alacağız ama önce minik bir hatırlatma. Kanalımıza abone olmayı ve bildirimlerinizi açmayı unutmayın. Kripto para endüstrisi için de önemli bir alan olan Merkez Bankası dijital para birimi yani Central Bank Digital Currency, diğer bir deyişle CBDC, ülkelerin dijital para birimlerine verilen bir isimdir. Ülkelerin merkez bankaları ulusal para birimlerini dijitalleştirerek bir nevi kripto para haline getiriyor. CBDC'ler ülkenin yasal para birimini dijital olarak temsil eden ve genellikle dağıtık defter teknolojisi tabanlı olan tokenlardır. Çoğu CBDC kripto paralarla aynı teknolojiyi kullansa da iki varlık sınıfı bazı noktalarda birbirinden ayrılıyor. Bildiğiniz üzere Bitcoin ve Ethereum gibi kripto paralar çoğu kişinin erişim sağlayabildiği ve işlem kaydedebildiği izne dayalı olmayan açık blockchain ağlarını temsil ediyor. Tamamen merkeziyetsiz bir yapıya sahip olan bu tür kripto paralar herhangi bir kişi veya oluşum tarafından kontrol edilmiyor. CBDC'lerle kripto paralar bu noktada farklılık gösteriyor. Çoğu CBDC projesi tıpkı Bitcoin gibi blockchain teknolojisine dayalı olsa da bu blockchain ağları izne dayalı yani yalnızca seçili kişi ve oluşumların erişim sağlayabileceği veya değişiklik yapabileceği ağlardır. Bu nedenle kripto paralardaki durumun aksine bu oluşumlar istedikleri işlemleri bloke edebilme, hesapları dondurma ve adresleri engelleme etkisini elinde bulunduruyor. Ayrıca CBDC projeleri bir yasal parayı temsil ettikleri için altın ve döviz rezervleri tarafından desteklenecek şekilde geliştiriliyor. CBDC'ler ülkelerin Merkez Bankası tarafından geliştirildiklerinden dolayı yasal para statüsüne sahiptir ve merkez bankalarının denetimi altına girer. Küresel olarak birçok ülke kripto para, stablecoin ve CBDC gibi kavramlarla uzun süredir yoğun bir şekilde çalışıyor ve araştırmalar yapıyor. Peki hangi ülkeler Merkez Bankası dijital para birimleri ile ilgili çalışmalar yürütüyor? Bu ülkelerin CBDC çalışmalarında hangi aşamada olduklarına gelin beraber göz atalım. Nijerya ve Bahamalar, Merkez Bankası dijital para birimlerini hayata geçiren ilk ülkelerden olurken Çin, Rusya gibi ülkeler pilot çalışmalarını başlatmış durumda. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu ülkeler ise henüz araştırma aşamasında. Ayrıca Venezuela'da Şubat 2018'de petrol fiyatına sabitlenen bir CBDC olan Petro'yu piyasaya sürdü. Bunun yanı sıra Jamaika Bankası bir ilki gerçekleştirerek dünyada Merkez Bankası dijital para birimini tanıyan ilk ülke oldu. Çin Merkez Bankası, CBDC geliştirmeye başlayan ilk merkez bankalarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Çin, 2014 yılında dijital yuan'ı araştırmak ve uygulamak için özel bir ekip görevlendirdi. Dijital yuan'ın ilk denemesi Ekim 2020'de Shenzhen'in Luo bölgesinde yapıldı. İkinci pilot programsa 2021'in başında Zhuzhou şehrinde gerçekleştirildi. CBDC konusunda en ön saflarda yer alan ülkelerden biri olan Çin, ülkede dijital yuan kullanımını yaygınlaştırmak için çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Rusya da CBDC konusunu araştıran ülkelerden biri. CBDC'nin ülkeye fayda sağlayacağını düşünen Rusya, uzun süredir CBDC projesi geliştirmeyi planlıyor. CBDC'lerin henüz araştırma aşamasında olduğu Avrupa'da da Avrupa Merkez Bankası konuyla ilgili kesin bir karar almayı planlıyor. Güney Kore Merkez Bankası 2020 yılından beri bir Merkez Bankası dijital para birimi pilot projesi oluşturmak için çalışıyor. Nijerya Merkez Bankası ise Enaria'yı ilk olarak Haziran 2021'de duyurdu. Bu karar daha önce bankaların ve finans kurumlarının kripto işlemlerini kolaylaştırma yasağı ardından geldi ve oldukça da dikkat çekti. Son olarak Türkiye'de aktif bir CBDC projesi yürütüyor. Türkiye'nin Merkez Bankası dijital para birimi için kavramsal araştırma sürecinin tamamlandığı bildirilmişti. Daha geniş kapsamlı ileri aşama testlerine başlanması hedefleniyor. Yerli CBDC çıkarmak için görev Merkez Bankası, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile TÜBİTAK'a verilmiş durumda. Buna ek olarak hedefler hakkında şu cümlelerde dikkat çekiyor. Programlanabilir para ve çevrim dışı ödemeler, katman servislerine yönelik teknolojik altyapı oluşturularak araştırma, geliştirme ve test çalışmaları yapılacak. Dijital Türk Lirası sisteminin ilgili diğer sistemlerle entegrasyon çalışmalarına başlanacak. Türkiye'de durum bu şekildeyken Amerika'da da Fed'in CBDC'lere sıcak baktığı belirtiliyor.
Atlantic Council tarafından Haziran ayında yayımlanan son rapora göre 105 ülke Merkez Bankası dijital para birimleri üzerinde araştırmalar yapıyor. Bu ülkeler arasında yer alan 50 ülke dijital para birimi geliştirme, test etme ve lansman aşamasına sunmuş durumda. G20 ülkeleri arasında yer alan 19 ülke CBDC araştırması yapıyor ve bu 19 ülkenin 16'sında CBDC'ler pilot aşamada bulunuyor. Bugün sizlere CBDC'nin ne olduğunu ve ülkelerin CBDC çalışmalarını anlatmaya çalıştık. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bizi takip etmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın.